İsveç deyince aklımıza ilk ne geliyor? Hani o hep duyduğumuz yüksek gelirli, her şeyin tıkır tıkır işlediği, aşırı düzenli ve dünyanın en mutlu ülkelerinden biri, değil mi? Peki ya bu parlak resmin arkasında bizim pek de bilmediğimiz bambaşka bir gerçeklik yatıyorsa? Gelin şimdi bu İskandinav efsanesinin ardındaki şaşırtıcı gerçeklere birlikte bakalım. Evet, kağıt üzerinde tablo bu. İsveç, yıllardır sosyal uyumun ve refahın adeta bir poster yüzü. Kişi başına düşen geliriyle, kusursuz işlediği varsayılan toplumsal düzeniyle hepimize bir ütopya gibi sunuluyor. Ama şimdi madalyonun öbür yüzüne bakalım. Çünkü aynı ülkede antidepresan kullanımı rekor seviyelerde, cinayet oranları Avrupa Birliği ortalamasını fersah fersah geçmiş durumda ve daha da kötüsü 11 yaşındaki çocuklar bile çetelerin bir parçası haline gelmiş. Peki nasıl oluyor da bu iki zıt tablo aynı ülkede bir araya gelebiliyor? İşte şimdi bu işin derinine iniyoruz. İlk olarak gelin şu meşhur İsveç düzenine masaya yatıralım. Hani her şeye sinmiş o kusursuzluk ve kuralcılık takıntısı var ya, gündelik hayatta bu sistemler tam olarak nasıl işliyor? Gelin yakından bakalım. Bakın bu şaka değil, sıradan bir İsveç evinde çöpler en az 6 farklı kategoriye ayrılıyor. Gıdası ayrı, kağıdı ayrı, plastiği, camı, metali, pilleri her şey ayrı. Bu bile tek başına toplumun kurallara ve düzene olan bağlılığını gösteren inanılmaz güçlü bir örnek. İşte burası çok ilginç. Kurallar bu kadar katıyken yapılan bir ankete göre halkın %65'i yani büyük bir çoğunluğu hayır komşumu geri dönüşüm yapmıyor diye ihbar etmem diyor. Yani kurallar demir gibi ama kimse kimsenin hayatına karışmak istemiyor. Tam bir İsveç ikilemi. Ve bu düzen takıntısı sadece çöple sınırlı değil tabii. Hayatın her alanına sızmış durumda. Kapılar hep dışarı doğru açılır. Neden? Yangın anında kaçış kolay olsun diye. Asansörler özellikle derindir ki acil bir durumda sedye sığabilsin. Düşünsenize evlerde bildiğimiz zil bile yok. Sistem doğrudan cep telefonunuzu arıyor. Ve tabii bir de o meşhur perdeleri açık bırakma kültürü var. Bu şeffaflık kültürünün ne kadar derinlere işlediğini gösteren anket sonuçları ise gerçekten inanılmaz. Toplum bu konuda resmen ortadan ikiye bölünmüş. %46'sı beni rahatsız etmez derken %44'ü kesinlikle rahatsız olurum diyor. Sanırım İsveç'i tam olarak ikiye bölen o meşhur soruyu bulduk. Şimdi bu kusursuz düzen tablosundan bir anlığına uzaklaşalım ve madalyonun o karanlık yüzüne, yani bu sistemin bazı bölgelerde nasıl tamamen çöktüğüne bakalım. Rakamlar gerçekten de şok edici. Bakın, İsveç'in cinayet oranı milyon kişi başına 4,0. Avrupa Birliği ortalaması ise sadece 1,6. Yani ortalamanın 2 katından bile fazla. Bu veri o güvenli İskandinav ülkesi imajını tek başına sarsmaya yetiyor. 1700. Bu rakam ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bu polisin resmi tahminlerine göre İsveç'teki çete ağlarında aktif olarak yer alan çocuk ve gençlerin sayısı. Evet, yanlış duymadınız. Çocuk ve gençlerin. Ve durum gerçekten çok ciddi. Stockholm, silahlı çete üyesi sayısında Londra gibi dev bir metropolü geride bırakmış. 11 yaşındaki bir çocuğa cinayet teklif edilmesi, çetelerin para aklamak için müzik platformlarını kullanması ve şehirde sıklaşan bombalı saldırılar. Bunlar artık İsveç'in yeni ve acı gerçekleri. Peki bu şiddet sarmalığı sokağa nasıl yansıyor? Doğal olarak korku ve güvensizlik olarak. Halkın çoğunluğu yani %58'i 5 yıl öncesine kıyasla kendini sokakta artık daha güvensiz hissettiğini söylüyor. Bu toplumsal bir endişenin çok net bir göstergesi. Peki bu kadar düzenli bir toplumda bu kaos nasıl ortaya çıktı? Kök nedenler ne olabilir? Şimdi biraz daha derine inelim ve o meşhur İsveç bireyciliğinin sosyal ve psikolojik sonuçlarına, yani madalyonun soğuk yüzüne bakalım. İşte bu anekdot durumu o kadar güzel özetliyor ki, bizdeki gibi hadi çıkıp bir kahve içelim spontanlığı pek yok. Bir arkadaşınızla buluşmak için bile haftalar öncesinden ajandanıza not almanız gerekiyor. Bu aşırı planlılık ister istemez bir yalnızlık hissini de körükleyebiliyor. Ve işte belki de en çarpıcı verilerden biri. İsveç'te antidepresan kullanımı Avrupa ortalamasının tam 2 katı. 2 kat. Bu rakam o düzenli ve refah dolu görünen yüzeyin altında aslında yaygın ve derin ruh sağlığı sorunları yattığının en net sinyallerinden biri. Bu durumun kültürel köklerinde ilginç bir detay var. Du Reformen, yani sen devrimi. 60'larda amaç çok iyi niyetli. Hiyerarşiyi yıkmak için herkes birbirine siz yerine sen demeye başlıyor. Ama bazı yorumculara göre bu devrim eşitliği sağlarken aynı zamanda herkes arasında görünmez bir sosyal mesafede yaratmış olabilir. Ve geldik en akıl almaz paradokslardan birine. Düşünün,
İsveç'te herkesin maaşını, adresini, telefon numarasını halka açık bir web sitesinden görebilirsiniz. Bu tamamen yasal. Ama sakın ola ki o bilgiyi gördüğünüz birine gidip ne kadar maaş alıyorsun diye sormayın. İşte bu en büyük sosyal tabulardan biri. İnanılmaz bir çelişki değil mi? Peki tüm bu birbiriyle çelişen gerçekleri bir araya getirdiğimizde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Gelin şimdi İsveç modelinin geleceği için bütün bunların ne anlama geldiğini birlikte düşünelim. Analizimiz boyunca gördüğümüz temel gerilimleri özetlersek, bir yanda muazzam bir toplumsal güven var, diğer yanda derin bir bireysel yalnızlık. Bir yanda kusursuz bir düzen takıntısı, öbür yanda kontrolden çıkan bir kaos. Ve son olarak bir yanda o meşhur refah devleti güvencesi, diğer yanda ise alttan alta büyüyen bir gelecek kaygısı. Sonuç olarak bu karmaşık tabloya baktığımızda insanın aklına şu can alıcı soru geliyor. Acaba o çok övülen, hepimize örnek gösterilen İsveç modeli yarattığı o aşırı düzen, bireycilik ve yüksek beklentilerle zamanla kendi başarısının kurbanı mı oluyor? Cevabı biz vermeyelim ama bu soru bu ünlü sosyal deneyin geleceği üzerine hepimizin düşünmesi için sanırım en doğru başlangıç noktası.